Kurt Adam klanları. Kurt adamlar bilindikleri gibi dolunayın çocuklarıdır. Ancak güçlerini geceden de alırlar. Her dolunayda dönüşmek zorundadırlar. Bazı güçlü kurt adamlar ki bunlar enderdir, dolunayı insan formunda geçirebilir. Dolunay zamanı kurt formuna dönüştüklerinde insan bilincinden tamamen uzaklaşırlar. Kan ve ete olan açlıkları artar. Aç oldukları her an daha da sinirli bir hale bürünürler ve iyice saldırganlaşırlar. Duyu organları aşırı derecede gelişmiştir. Öyle ki damarlarda akan kanı bile hissedebilirler. Bu durum sadece kurt formu için geçerli değildir. İnsan formundayken de duyu organları bir hayli hassastır. Refleksleri üst düzeydedir. Atiktirler. Gümüşün her türlüsünden korkarlar. Gümüş onları etkisiz kılar. Bir kurt adamı öldürmek için bedenine gümüş herhangi bir şey saplayıp orada bırakmak yeterlidir. Aynı zamanda kalbini göğsünden söküp almak da bir kurt adamı öldürebileceği gibi kurt adamı belinden kesip iki parçaya ayırmak da onu öldürür. Kurt adamlar klanlar halinde yaşarlar ve alfalık klanın en yaşlı bireyindedir. Ancak bir kurt adam alfaya karşı gelip de alfayı devirirse o zaman alfalık el değiştirir. Alfa klandaki en güçlü kişidir. Bütün klandaki kurtlarla kurt formundayken iletişim halindedir ve onları hissedebilir. İnsan formundayken de alfaya olan saygı yitirilmez. O geçtiği zaman herkes boyunlarını ona sunar gibi selam durmak zorundadır. Beta bir klandaki ikinci büyük kişidir. Klandaki ufak tefek tartışmaları bitirmek ve klanın yararına verilen kararlar önce beta'dan geçer. Daha sonra alfaya sunulur. Betalar alfaların sağ kollarıdır. Omega denilen kurtlar ise yalnız yaşayan kurtlardır. Unutulmamalıdır ki klan halinde gezen kurt adamlar yalnız yaşayan kurt adamlardan daha güçlüdür. Uzun süre yalnız yaşayan kurt adamlarda belirgin bir güç kaybı gözlenir. Böylelikle bir kurt adam klana bağlı kalmak durumundadır. Kurt adamlar temelinde insan oldukları için üreyebilirler. Ancak damarlarındaki kurt zehri bir diğer nesle aktarmak ihtimali çok düşüktür. Ancak ihtimal tutar da bir insan doğuştan kurt adam olmuşsa bu onun alfa olduğu anlamına gelmez. Diğer kurt adamlardan hiçbir farkı yoktur. Bir kurt adamın kurt formundaki ısırığı veya tırnağının deriyi kanatacak kadar çizmesi kurt adam zehrini bulaştırır ve kişi bundan sonraki hayatına kurt adam olarak devam eder. Ancak bir kurt adam insan formundayken birine zehrini bulaştıracak herhangi bir şey yaparsa, kan vermek, tırnaklarıyla etini parçalamak gibi kişide bazı kurt adam fonksiyonları olabilir. Örneğin koku alma duyusu gelişebilir. Taze ete ve kana olan açlık meydana gelebilir. Dolunayda kurt formuna dönüşmek tamamen kurt köpeğine dönüşmek demek değildir. Dolunay zamanı olduğunda bütün kurt adamlar aynı acıya sahip olur. Derilerindeki kıllar artar, burunları uzar, kulakları sivrileşir. Bununla birlikte kemikleri uzar ve insan formundan daha uzun bir yaratığa dönüşürler. Gövdeleri kurt köpeklerini andırsa da iki ayak üstündedirler. Dönüşüm tamamlanırken göz renkleri kehribar olur. Sadece alfanın göz rengi kırmızılaşır. Bir kurt adamın uluması çağrı niteliğindedir ve bütün kurt adamlarca duyulur. Ancak başka klandan bir kurt adamın bu ulumaya cevap verme yetkisi bulunmamaktadır. Bir kurt adam kurt formundayken bilinci tamamen kapalı olacağından yanına yaklaşılması dahi tehlikelidir. Taze et ve kana ihtiyaç duydukları bu zamanlarda kurt boğan iksiri sayesinde kendilerini biraz dizginleyebilirler. Dolunay gecesi bitene kadar yani gece güne dönene dek tekrar insan formuna dönüşmeleri neredeyse imkansızdır. Bilinen en güçlü kurt adam klanları ise şunlardır. Bone Gnawers. İnsanların şehirlerinde varlığını sürdürebilmiş iki kabileden biridir. Genellikle şehirlerin fakir ve harap bölgelerinde sefalet içinde yaşarlar. Son derece kurnazdırlar. Fiziksel görünüşleri çok kötü,
Hatta acındırıcı olan bu kurt adamlar içlerinde toprak ananın şefkatini ve ezilmişlerin nefretini taşırlar. Children of Gaia. Kurt adamların belki de en bilge klanıdır. Savaşın her zaman gerekli olmadığına, vahşeti kabullenmeden sadece düşmanın işine yarayacağına inanırlar. Diğer bütün kabilelerde onları biraz pasif bulmakla beraber iyileştirici ve birleştirici doğalarına saygı duyarlar. Fianna. Ozanları ve hikayecileri ile bilinen bu klan ayrıca birçok büyük savaşçı yetiştirmiş ve efsaneleştirmiştir. Şarkıları ve hikayeleri kurt adamların unutulmuş tarihi içinde saklar. İrlanda onların ata toprağıdır. Get of Fenris. Eğer bir gün bir kurt adam kanlı pençeleriyle Wyrm'ı öldürmeyi başarırsa bu kurt adam herhalde bir Get of Fenris olacaktır. Vahşi ve saldırgan olan kabile üyeleri Wyrm'a karşı olan savaşın en ön saflarını işgal ederler. Hiçbir kavgadan geri çekilmez, onlar için hayatın değeri yoktur. Çünkü onlar ölümün bir başlangıç olduğuna inanırlar. Şunu da belirtmek lazım ki bitmek bilmeyen nefretleri Nordik kökenli bu kurt adamların birçok hata yapmalarına sebep olmuştur. Glasswalkers. Glasswalker'ların doğal ortamı şehirdir. Uygarlıkla eskiden beri yakın bir bağı olan klan, diğer klanlar tarafından yoldan sapmakta ve toprağı terk etmekle suçlanır. Onlar ise şehirleri orman, binaları ise ağaç olarak görürler. Gerçek olan bir şey varsa o da insan toplumu içinde güçlü konumda olan klan üyelerinin Wyrm'ın başına büyük bela açtıklarıdır. Red Talons. Red Talon'ların hepsi saf kurt ırkından gelir ve doğal olarak hepsi lupustur. Sayıları son asırda çok azalan bu klan üyeleri insanlardan nefret ederler. Ve bu nefret haksız bir nefret değildir. Sonuçta insanlar bugünkü durumu yaratmışlardır. Ve bazıları ise ölmeyi hak etmiştir. Ne yazık ki Red Talons'lar bunda pek seçici değildir. Shadow Lords. Bu klanın büyük ideali biraz klişe. Ancak önce kurt adamları, sonrasında da dünyayı yönetmek. Bu amaç için gereken her çeşit yola başvuran klan üyeleri bu yolların bazen onları yozlaştırmasına pek aldırmaz. Gölgelerden saldırmayı onursuz bulmazlar ve entrika çevirmeyi sanat haline getirmişlerdir. Bütün bunlar bir yana asırlar süren çabalar sayesinde Shadow Lord'lar birçok önemli savaşın kazanılmasını sağlamış. Özellikle Doğu Avrupa'da vampirlerle yaptıkları mücadelede kan emicilere önemli dersler vermiştir. Silent Striders. Garoların gezginleri, kökenleri Afrika ve Mısır'a uzanır. Bilinmeyen bir zamanda ana yurtlarından ayrılan bu klan üyeleri sürekli dünyayı dolaşır ve diğer kurt adamlara bilgi taşır. Hikaye anlatmayı en az Fiannalar kadar severler. Bir Silent Strider gittiği her yerde saygı görür. Çünkü onların fedakarlığı ve çektikleri acılar diğer kurt adamlar arasında artık efsaneleşmiştir. Silverfangs. Her toplumun yöneticileri, liderleri vardır. Silverfang'ler Garou toplumunda bu boşluğu doldurur. Bu klan soyu en köklü ve en eski kabiledir. Kurt adamların efsanevi fiziksel güzelliği ve yüceliği onlarda vücut bulur. Eski zamanlarda dünyayı kontrol edebilecek güce sahip olan klan, yapılan yanlış mücadeleler sonucu bu gücün büyük bir kısmını yitirmiş ve bugünkü haline kavuşmuştur. Ne olursa olsun diğer bütün klanlar onların gücüne ve otoritesine hala saygı göstermektedir. Stargazers. Kurt adamların filozof klanıdır. Çoğunlukla uzak doğudan gelirler. Bilgelikleri ve iç dengelerini koruma yöntemleri diğer Garouların onlara saygı duymaları için yeterlidir. Yalnız yaşamayı tercih ederler. Belki de kimsenin onları dinleyemeyeceği veya anlamayacağını bildikleri için sürekli bir arayış içindedirler. Ama bu arayış onlara dövüşmeyi unutturmamıştır. Uktena.
Amerika kökenli varlığını sürdüren iki klandan biridir. Kökleri Maya ve Azteklere dayanır. Fakat daha sonra Amerika kıtasına gelen Asyalı ve Afrikalıları da kabilelerine kabul etmişlerdir. Tüm Uktenalar karanlık bir yol izler. Hiçbir Gauro onların sırlarını tam olarak bilemez. Bilinen onların Vayrumlarla özel bir savaşı olduğu ve bir şekilde onun karşısında bir bariyer olduklarıdır. Tabii ki düşmana bu kadar yakın olmak onlara karanlık bir taraf vermiş, diğer kurt adamlar tarafından dışlanmalarına sebep olmuştur. Wendigo, Amerika'nın bu ikinci aktif klanıdır. Kızılderili ırkından gelir. Topraklarını Avrupa'dan gelen vampirlere kaptıran Wendigo'ların içinde hala kaybettikleri savaşın acısı vardır. Son derece gelenekçi olan bu klan, ataların toprağını temizlemek için umutsuz bir savaş vermektedir. Yabancılara karşı olan ön yargıları bugüne kadar klanın saf kanını korumuşsa da onları çok zorlu bir savaşın içine de sürüklemiştir. Yerel bazı efsaneler ve eski yazıtlardan günümüze gelen bu kısa bilgiler belki de bir masal ya da film senaryosu gibi gelse de çoğu zaman efsanelerin ufak bir kısmı da gerçeği içinde saklar. Onu görmek için ise sadece doğru yöne bakmak gerekir. Belki de dolunaylı bir gecede bu gerçek sizi ummadığınız bir an bulur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.